Merhaba arkadaşlar. Bir çalışmada yine birlikteyiz. Bu çalışmamızda atıl kapasitedeki yoğurt kovalarından ve pet şişeden küpler ve vazo yapıyoruz. Çalışmada kullanacağımız malzemeler yoğurt kovaları, pet şişe, alüminyum folyo, maskeleme bandı, sargı bezi, alçı, akrilik boya ve vernik. Çalışma boyunca ipuçları vereceğimden videonun tamamını izlemeniz çalışmanın tam şekilde sonuçlanması için önemlidir. Başlayalım. Burada kullandığım hiçbir ürün reklam değildir. Bu folyo kağıdını şu şekilde yuvarlayacağız. Etrafına, yoğurt kabının etrafına geçmek için. Tekrar şöyle gözden geçirelim. Şu şekilde kısmı almadım. Bu çıkıntı şu kenarları yaparken işime yarayacak. Çıkıntı kısmı yoğurt kabının iç kısmına da sabitlemek için çalışmaya devam ediyoruz. Yapıştırıyorum. Yarısını üstüne gelecek şekilde. Bir noktada kağıt bandı koparıp geriye sarıyorum ki bu buraya yapışsın. Küplerin şu orta kısmında da böyle bir bombeli kısım vardır. Onu oluşturmak için yine folyodan faydalanarak bir sıra folyoyu buraya saracağız. Şimdi maskeleme bandıyla yoğurt kabının etrafından tam tur geçeceğiz. Hepsinin. Bu şekilde yoğurt kabımızın kenarlarını ve alt kısmını kağıt bant ile bantladık. Aynı işlemi ikinci kovamız için de yapacağız. Kalın maskeleme bandı bittiği için incesiyle devam ettiğimden aralarda kovanın kenarlarına burayı iyice yapıştırıyorum kaymasın diye. Yapmışken plastik su şişesi vazo yapayım dedim. Çakmakla ağzına yapıştıracağız. Vazomun yukarıdaki kısmını daha hacimli göstermek, şişe görünümünden uzaklaştırmak amaçlı. Az kısmını da bu şekilde oluşturduk. Folyoyla yuvarlak hacmi verdikten sonra maskeleme bandıyla iç ve dış kısımlarını bantladım. Şimdi aynı işlemi tüm plastik etrafında yapacağım. Bu bana daha konforlu bir çalışma alanı sağlayacak. Plastiğin etrafını bantla geçiyorum. Siz dilerseniz direkt plastik üzerine de çalışabilirsiniz.
Vazomuzu da kovalarımız gibi maskeleme bandıyla bantladık. İzleyen arkadaşlarım bu şekilde yatay yaptıktan sonra bırakıp hani böyle bir şekilde bir saksı yapabilirler. İzleyen arkadaşlarım da ben daha sonra bantla bir boydan iç kısma kadar sıra sıra bantladım. Şöyle bu kısım biraz daha bombeli gibi dursun. Daha küp havası versin diye. Kağıt bandı şu iç kısımdan itibaren alıyorum. Şu kısma gelince şöyle germiyorum. İsterseniz gerin ama bombeli olmasını istiyorsanız elinizle hafif şuraya baskı uygulayarak parmağınızla da buraya altına doğru getiriyorum. Ortasında bitiriyorum. Şöyle elimize biraz baskı yaparak iyice şu bombe olan kısmı belirginleştirelim. Daha sonra alçıyla buralar düzelecek. Saksılarımız ve vazomuzun alt formu tamamlandı. Dün ufak bir aksilik yaşadım bu arada arkadaşlar. Tam alçılama işine şuradan belli olacaktır. Başladım ki acil bir işim çıktı. Onu yapıp gelinceye kadar alçı kurudu. Hazırladığım alçı. Dolayısıyla yeniden alçı hazırlayacağım bugün ve buraları kazıdım tekrar. Yeniden aynı işlemi yapacağım. Çekimlerde nasıl alçı hazırladığımı tekrar size göstereceğim. Şöyle yaklaşık yarım çorba kaşığı kadar tutkal aldım. Buraya karıştırıyorum suya. Alçıyı dökerken arkadaşlar şu an benim de yaptığım gibi maske lütfen kullanın. Çünkü toz kalkıyor. Kullandığım alçı bu kaplar üzerinde çalışma yapacağım için normal alçı. Neden? Çabuk kurumasın diye. Ama daha önce mantarla ilgili bir çalışma yapmıştık soda şişesiyle. İşte o çalışmada kullandığım alçı soran arkadaşlar olmuş. Tekrar hatırlatıyorum. Kalıplara döküldüğü için karton piyer alçısı kullandım. Çabuk kurusun diye. Ama ben onu kullandım diye normal alçıyla olmayacak diye bir kural yok. Beklersiniz kurumasını. Normal alçıda kullanabilirsiniz o çalışmada. Bu çalışmada karton piyer alçısını tavsiye etmiyorum. Bu bir ipucu. Karton piyer alçısı çok çabuk kuruduğu için şekil vermekte vakit geçireceğimiz için çalışmamızı yapamayacağız. Şimdi çalışmanın başında sargı bezlerini böyle kesmiştim. Bu kestiğimiz sargı bezlerini yoğun bir kıvamda olmasın arkadaşlar. Elimizle düzelterek ilerleyelim.
Şöyle kalan alçıyla kenarları şöyle tekrar alayım. Üçüncü kabımız için tekrar yeniden bir alçı hazırlayacağım. Buralar iyice belli olsun diye ben şöyle iple bağladım şu kısımları. Şu bombeliği şöyle bir kıvrımlarını belli etmek istediğim yerleri iple sıkıştırdım. Çünkü diğer türlü düz durduğunu fark ettim. 1500 gramlık bir kap içinde yaptığım alçı bu şişeyi ve ilk sıra kaplamama yetti. Bu arada maskemizi takıyoruz. Ben de taktım. Ve bir önlük taktım. Çünkü gerçekten alçı çalışınca kaptırıyor insan. Etrafa çok sıçrıyor. Bir yandan karıştıralım. İyice katılaşmadan tutkalımızı da ekleyelim. Diğer saksımıza da başlayalım ki katılaşmadan işimizi halledelim. Çalışırken alt kısmı yaptığımda bu bantlar düşmeye başladı. Çözümü şu. Ters çevireceğiz. O düşenleri tekrar yerleştirip şöyle elimizle düzelteceğiz. Sorun çözülmüş oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi yarım kalan kısımları da şu şekilde çözümleyelim. Evet. Şöyle kenarına ölçü aldım. Sargı bezini ortadan ikiye keseceğim için şöyle 3'e 4'e katlayıp kesmek daha kolay olacak. Uzunca ip elde edeceğim buradan. Ve bu iple bombeli kısımları belirleyeceğim. Bağlıyorum şöyle. Üstünde yapışsın bu. Çalışmamızın bu aşamasında 3 saat kadar ilk sıranın en azından nemini almasını bekleyeceğim. İkinci katı uygulayayım. Ben beklerken kahvemi yaptım. İsterseniz sizler de kahvenizi yaparsanız birlikte kahvemizi içmiş oluruz. Önce yine maskemizi taktık. Suyumuzu koyduk. Suyun içine yine evet. Şöyle yarım çorba kaşığı kadar tekrar koydum böyle bir kap için. Bu tür yapıştırıcıları kullandıktan hemen sonra ağzını kapatalım ki kurumasın. Çok iyi karıştıralım. İçinde tutkal da var. Harcımızı hazırladık. Hemen şu şişeden itibaren başlıyorum. Şimdi şu kısmı şöyle batırıp çıkarayım hemen. İç kısmına da gelsin değil mi? Bu şekilde. Bunu kurumaya bırakalım. Yarım saatte bir kontrollerimizi yapalım. Şöyle boşluklarda iyice dolsun. Bakın.
Hava kabarcıklarını şöyle kontrol edelim. Evet. Şimdi bir gün kurumaya bırakalım. İkinci katları da bitirdik. Yan sargı bantları, kapları ters yüz çevirerek iyice yapışmasını sağlayalım. Yerinden çıkıyor çünkü. Ters çevirdiğimizde iç kısmı çıkıyor. Düz çevirdiğimizde alt kısmı düşüyor. Endişe etmeyin. 1 saatte bir, 1,5 saatte bir onları ters çevirerek çıkanları tekrar yerine elinizle düzleyerek kuruyunca nasılsa tamamen yapışacaktır. Tekrar ederseniz 4-5 kez bir daha çevirdiğinizde baktınız sargı bezi düşmüyor. Demek ki artık yapışmış. O zaman 3 saatte bir ters yüz edip kurumasını kontrol edebilirsiniz. Bittikten sonra, kuruması bittikten sonra yarın bu saatlerde diğer çalışmaya başlayabiliriz. Evet, zımparalama işlemini şöyle hafif hafif yaptık. Bazen yuvarlak, bazen dikili. Bittikten sonra şurada çıkan sargı bezleri var. Onları hemen küçük bir makasla şöyle fazlalıkları alalım. Şöyle şu üstünü de aldık. Arkadaşlar, nemli bir bez yardımıyla üzerindeki zımparadan sonra kalan tozları şöyle hafif hafif dokundurarak alalım. Önce vazomuzun üzerinde ek bir çalışma daha yapacağım. Bu boncuklu kumaşı kullansam mı, yoksa eski bir elbiseden çıkma şöyle bir dantel parçası var. Onu mu kullansam karar veremedim. En iyisi deneyerek göreyim şöyle. Bu daha güzel. Şu kenarlarından dolayı bunu tercih ettim. Bitiyor. Şu kadarı bize yetecek. Şu hizadan. Kısımlarını da yapıştıralım. Böyle bir parça ile vazomuza artı bir farklılık kazandırdık. Kuruyuncaya kadar diğerlerinin boyama işlemine ben devam edeceğim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde birden fazla obje yapıyorsanız şu an benimle birlikte siz de öyle yapabilirsiniz. Bu kuruyuncaya kadar diğerleriyle çalışın. Sonrasında da bu kuruyunca bununla ilgili çalışmaya devam edersiniz. Bir obje yaptıysanız bunların arasından, diyelim bu vazoyu seçtiniz, bunu yaptınız. O zaman da şöyle bir şey yapalım. Kuruyuncaya kadar bekleyelim, yani mecburuz beklemeye. Bu şekilde kurumaya bırakalım. Ve biz bu arada diğerlerinin boyama işlemine başlıyoruz. Küçük küpümüzü. Bunun için şöyle kalın bir bildiğiniz boya fırçası aldım. Ki zemine alt kısmı beyazla bir kat astar çekeceğim. Bu multi surface boyalarınız varsa kullanabilirsiniz. Bende yok, akrilik boya var şu anda. Fırçamı sulandırmıştım. Hemen bunu şöyle boyayı iyice karıştırıyorum. Çok az su alıyorum. Ben fırçayı ıslattım. Fırçanızı ıslatmadıysanız biraz su alıp şöyle yumuşak bir kıvam elde edeceğiz. Hemen altının dökülmesini de önlesin diye ilk kat astarı şöyle sürüyorum. Yatay gidiyorum. Küpün şekline göre çalışıyorum. Şöyle yuvarlanarak geliyor. Boya bunu koruyacaktır, dökülmesini. Daha önce de belirtmiştim. Bu tür çalışmalar meditasyon gibi. Hem stres alır, hem yaptıkça aklınıza şunu da yapayım, bunu böyle yapayım derken bir beyin jimnastiği oluyor. İkinci küpümüzün astar boyasına geçiyoruz.
Hangi rengi seçeceğinize karar verin başlamadan önce. Başlarken yeni renkler de ilave edebilirsiniz. Sorun olmaz. Astarı çekerken uygulayacağınız renk koyu renk ise astarınızı siyah tercih etmekte fayda var. Ama açık renk ise beyaz astar boyalarınızı daha iyi gösterecek. Buna koyu renk uygulayacağım. Nasıl duracağını da tam tahmin edemediğim için orta koyu, yani çikolata rengi düşünüyorum ana rengi. Astar uyguluyoruz. Astar uygulamamız çok önemli. Boyalarımızın hem rengini gösterecek hem de ilk kat koruma boyası bu. Akrilik boya yapısı gereği çabuk kurur. Dolayısıyla elimizi astar atarken çabuk tutalım. Ve son rötuşları da yapıp kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Ters çevireceğim bu şekilde. Turkuaz ve mercan renklerini deneyeceğim. Ben de bu renkler yok. Renk karışımlarıyla çalışıyorum. Yeşil ve mavi karışınca turkuaz oluyor. Pembeyi aldım. Şimdi turuncu alacağım. Şurada bitmek üzere olan turuncum var. Onu kullanıp bitireyim. Çalışmada olmazsa artık. Akıyor mu? Evet, akıyor. Evet. Karıştıralım. Pembe ve turuncunun karışması gerçekten güzel bir mercan rengine dönüşmeye başladı bile şimdiden. Nasıl ki bulut yaparken yuvarlayarak şöyle yapıyoruz. Burada da bu desenleri oluşturmak için böyle yuvarlaya yuvarlaya gidiyoruz. Mercanımız gerçekten çok güzel bir renk oldu. Bu saksımızın da boya işlemi bitti. Bunu yine ters çevirip kurutacağım. Şimdi mercan ve turkuaz renk için koyu bir gold. Çalışmanın sonuna doğru kontrol ederseniz fazlalıkları nemli bezle şöyle alabilirsiniz. Vazomuzu boyamaya, vazomuzun ana rengini alaçatı, yani suyla boyayı iyice karıştırıyorum. 2 ölçek boya, daha az su. Vazonun şu üst kısmını kahve yapacağım. Aynı işlemi alt kısma da şöyle, burası turuncu olsun istiyorum. Dantelli kısım. Oraya şöyle turuncu boyadan şöyle danteli belirleyecek şekilde boya sürüyorum. Şu alt kısma da bir sıra şöyle. Şöyle bir boncuk mavi diye geçiyor. Çok açık bir mavi. Şu kenarlara birazcık renk katacağım. Çok az. Süngerimi aldım. Fazlasını şurada bıraktım. Küçük küçük şu kenarlara dokunacağım. Ve beğendim. Güzel bir renkmiş.
Önce şu dantel kenarlarından da gidebilirim. Şöyle hafif hafif dantel uçlarından. Evet. Şu boncuk mavi ile şu alt kısımlara şöyle bir renk geçişi yapalım. Metalik bronz renk var. Onu kullanacağım. Burada dantel olduğu için şu küçük kuru fırçayla şöyle devam edeceğim. Ve bununla da alacağım. Sadece ışıltı versin diye boyuyorum ve hemen ıslak bezle şöyle yuvarlak yuvarlak alıyorum, ışıltısı kalsın. Uç kısmı için fırçamı temizledim. Şöyle gri metalik renk var. Onunla dantelin belirli kısımlarını, uç kısımlarını ortaya çıkaracağım. Alıyorum. Şunlar onun uç kısmıydı. Dantelimizin. Uç kısımlarını takip ediyorum. Çalışmamızın sonlarına doğru geliyoruz. Dantelimizi belirginleştirdik. Şimdi bu kalan bronzla, önceki çalışmadan kalan bronzla dantelleri uygulamıştık. Şimdi bunun kenarlarını şöyle göstereyim. Bakın elime biraz bronz aldım ve gri rengi süngerimi aldım. Şu alt kısımlara hafifçe dokunduruyorum. Hem bir bütünlük oluşturur yukarı ile aşağısı, hem de kalan boyamı değerlendirmiş olurum. Küpümüz kurudu, çok güzel. Şimdi buna kullanacağım renkler turuncu, mavi ve biraz da yeşille renklendireceğim. Bölge bölge renk ışıltıları katacağım. Süngerime biraz su aldım ve turuncu renk. Renkleri az alıyorum çünkü zeminde çok güzel bir çikolata rengimiz var. Ondan izler kalsın istiyorum. Bezle dağıtıyorum. Şu üstlere de aynı şekilde yapacağım. Şimdi bezimizi alıyoruz. Tabii temiz tarafıyla. Bunları da şöyle bir sünger olsun. Sık sık temizleyelim. Biraz su alalım yine de. Süzülenleri dikkate almayın. Fazla suyu akıyor. Şimdi bezle alacağız. Evet, şu kenarlara da aynı şekilde geçelim. Kısma da bunu böylece. Kalanları karışık bir şekilde şu iç kısma iyice şöyle. Evet. Şimdi bezle, bezin temiz tarafıyla yine
Mavilerden sızanları alalım, şöyle damla damla durmasın. Şunları böyle dağıtacağım. Birbirinin içine geçiyormuş gibi şöyle yuvarlak şekilde. Evet. Kahve tonu olsun. Az az alıyorum. Şuraları şöyle aralardan yediriyorum. Var, onu da alayım. Küpümüzün biraz kurumasını bekleyeceğiz. Şöyle göstereyim, bu metalik gold renk. Metalik altın rengi. Bu küpümüze gerçekten yakıştı. Şöyle ilk şu üst kenardan devam ediyorum. Evet, istediğim etki buydu. Kenarlarını sonra düzelteceğim. Bir kat şöyle gideyim. Şöyle yuvarlayarak devam edebilirim. Bakın, ikinci kat oldu bu. Ara ara geçelim. Evet, daha güzel olacak. Çabuk çabuk yapacağız. Çünkü dağıtmamız da gerekiyor fazlalık kısmı. Ve elimizde şöyle çabuk çabuk yayalım. Topak topak durmasın istiyoruz. Şöyle bağlantı kuralım, buradan bağımsız da olmasın. Arada çikolata rengi, yeşiller, maviler, koyu turuncular, onlar da güzel güzel görünüyor. Gidip böyle kendi istediğiniz tonda renkleri arasanız bazen bulamıyorsunuz, ama boya yaparken bir de değişik fikirler aklınıza geliyor. Bu tamamlandı. Buna hiç kimse yoğurt kabı diyemez artık. Verniklemeye ilk tabanlardan, alt kısımlarından başlayacağım. Verniklemek için iyice çalkalayalım. Kurumaya bırakalım. Kuruduktan sonra yan tarafları ve iç kısmı yapacağız vernik işlemini. Şöyle büyükçe bir kutunun içine aldım vernikleyeceğim objeyi. 15 santim yukarıdan. Ben bunu demin iyice çalkaladım. İyice çalkalayarak ve maskemizi takarak verniğimizi yapıyoruz. Sonuna geldik. Bu çalışmamızda yine atılı kapasitedeki malzemelerden yepyeni malzemelere ulaştık. Sizler de benim gibi dönüşüme ilgi duyuyorsanız, bildirimleri açarsanız zil şeklinde olanı, yeni dönüşüm çalışmalarımda da buluşabiliriz. Abone olmak YouTube'da ücretsizdir. Kanalın devamlılığı için önemlidir. Abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.